Ari'nin kökeni öyle gizemli ki kendisi bile bilmiyor. Geldiği Vastaya kabilesinin tarihi ya da diğer Vastaya kabileleri arasındaki yeri hakkında hiçbir fikri yok. Elinde sadece ömrü boyunca taktığı birbirinin eşi iki değerli taş var. İlk anıları ise Shonza'nın kuzey sınırında kar tilkileriyle koşturması. Ari onlardan biri olmadığını bilmesine rağmen tilkiler onu nedense kendilerinden biri gibi görmüş ve sürüye kabul etmişlerdi. Bu yabani avcı yaşamı sırasında Ari her şeye rağmen çevresindeki ormanlarla arasında derin bir bağ olduğunu hissediyordu. Zaman içinde bu bağın varlığının her zerresine işlemiş Vastaya sihrinden ve dünyanın ötesinde ruhlar aleminden geldiğini anladı. Ona bu sihir gücünü kullanmayı öğretebilecek kimse yoktu. Her şeyi kendi kendine, genellikle av sırasında reflekslerini güçlendirmek için kullanırken öğrendi. Eğer dikkatlice yaklaşırsa paniklemiş bir geyiği yatıştırabileceğini de fark etti. Böylece Ari ve sürüsü ona dişlerini geçirirken bile hayvan sakin sakin duruyordu. Ölümlüler dünyası kar tilkilerin olduğu kadar Ari'ye de yabancı ve kaygı verici geliyordu. Ama yine de açıklayamadığı sebeplerle oraya çekildiğini hissediyordu. Özellikle insanlar kaba saba, hoyrat yaratıklardı. Bir gün bir grup avcı yakınlarda kamp kurduğunda korkunç işlerini yapan avcıları uzaktan izlemeye koyuldu. Bir tanesi hedefini şaşıran bir okla yaralandığında Ari adamın canının vücudundan yavaş yavaş ayrılışını hissedebildiğini gördü. Tek bildiği yırtıcı hayvan içgüdüleri olduğundan adamın bedeninden yayılan ruh özünü keyifle içine çekti ve bu sayede adamın hatıralarından kısa parçalar gördü. Savaşta kaybettiği sevgilisini, kuzeye gelirken memleketinde bıraktığı çocuklarını öğrendi. Ari belli etmeden adamın duygularını korkudan kedere, oradan neşeye yönlendirdi ve ölürken onu gün ışığıyla kaplı çayır görüntüleriyle yatıştırdı. Bu olayın ardından Ari artık insan dilini kolayca anlayabildiğini fark etti. Yer yer hatırladığı bir rüyada öğrenmişti sanki. Artık tilki sürüsünden ayrılma vaktinin geldiğini biliyordu. İnsan toplumunun en uç noktalarında geziniyordu ama yaşadığını her zamankinden çok daha kuvvetli bir biçimde hissediyordu. Avcı tabiatı değişmemişti ama Aionya'nın her yerinde yeni deneyimler, duygular ve gelenekler yaşamaya kaptırmıştı kendini. Bu sırada ölümlüler de ona epey ilgi gösteriyor. Ari de bu ilgiyi kendi çıkarına kullanıyordu. Onların güzellik anılarıyla, derin arzularla dolu sanrılarla ve kimi zaman da saf kederle dolu rüyalarla büyülerken onların özlerini emiyordu. Zamanla kendine ait olmayan anılarla sarhoş oldu. Kurbanlarının ölümünün yol açtığı mutsuzluk ve kederi hissettiği halde onların yaşamını sonlandırmaktan heyecan duyuyordu. Anlık hayallerle hem kalp kırıklıklarını hem de coşkuların en büyüğünü yaşadıkça çok daha fazlasını arzuluyordu. Taş ve demirden yapılma, uzak bir ülkeden gelen acımasız işgalcilerin anılarını gördükçe gözyaşı döküyordu. Bunlara katlanmak kolay değildi. Ama uzak durmaya çalıştıkça kendi gücünün zayıfladığını seziyor, acı çekmesine rağmen bu anılara ortak olmaya devam ediyordu. Ari çaldığı sayısız hatırayla Vastayalar hakkında daha çok bilgi edinmeye başladı. Galiba yalnız değildi. Pek çok Vastaya kavminin de fanilerle ilişkileri sıkıntılıydı. Sonunda halkın eski devirdeki gücüne ve görkemine tekrar kavuşmak için çıkardığı isyandan haberdar oldu. Geçmişiyle arasındaki hatırlayamadığı bağ belki de bu isyandı. Ari ikiz saçlarını alıp kendi gibilerini aramaya koyuldu. Artık ödünç hatıralara, yabancı rüyalara bel bağlamayacak, Runeterra'da kabilesinden her ne iz kaldıysa onları bulmaya kararlı. Benimle oynamak istiyorsan oyunun kuralını iyi bildiğine eminim.